Bu iki telefon kamerada bazı özelliklerde beni bayağı bir şaşırttı. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Motorola Edge X30 Pro ve Meizu 18 Pro. İki telefonun kamera testleri bitti. Bir de böyle detaylı karşılaştırma yapmak istedim ki bazı kafalarda soru işareti olabilir diye. Çünkü bu iki telefon iPhone'a karşı ana kamerada özellikle bayağı bir yarıştılar. Hatta bence Motorola Edge X30 iPhone'u ana kamerada fotoğraf konusunda geçti gibi düşünüyorum. Meizu 18 Pro'da geçtiği yerler var, geride kaldığı yerler var. Ama detay konusunda bayağı iyi olduğunu düşünüyorum. Peki Meizu 18 Pro'nun kameranın genel olarak baktığımız zaman iPhone'dan iyi mi? Hayır, tabii ki iPhone'dan iyi değil. Zaten genel puanlamaya bakıldığı zaman iPhone'a karşı yarışabilecek cihaz Samsung S21 Ultra olabilir. Huawei Mate 40 Pro olabilir ya da P50 Pro olabilir. P50 Pro'yu denemedik ama P50 Pro da olabilir. Yani bu cihazlar ancak iPhone'a genellemede kafa tutabilecek cihazlar. Hatta şöyle söyleyeyim, genellemede baktığımız zaman ben S21 Ultra ile kamerası olarak yoluma devam ederim. Çünkü Samsung tarafı iPhone tarafına göre daha gerçek renklerde fotoğraf çekiyor. iPhone tarafı özellikle düşük ışık, iç ortam ışıklandırma ya da yapay ışıklandırma altında kendi renk şemasını kendi kafasına göre takılıyor. Gerçek renklerden uzaklaşmış oluyor. Samsung biraz daha gerçek renklere sabit bir şekilde kalarak video çekmeye çalışıyor. Bundan dolayı Samsung'u tercih ederim. Yüksek megapikselde olduğu için detay bir resim çekeceksem burada da Samsung tarafı kazanmış oluyor. Neyse, konu şimdi Samsung, Huawei, iPhone tarafına gitmesin. Aslında konumuz bu iki telefon. Meizu 18 Pro kamera genellemesine baktığımız zaman ön kamerada zaten çok geride kalıyor. Ön kameranın fotoğraf çekimi de, video çekimi de, gece modu da falandır fistandı, ön kamerada sınıfta kalıyor. Ana kameraya baktığımız zaman fotoğraf konusunda çok iyi, video konusunda da çok iyi. Bazı yerlerde iPhone'u geçtiği durumlar var, bazı yerlerde geri kalıyor. Geri kaldığı yer aslında şu, geri kalır görüntüsel olarak geri kalır yanı hiçbir şekilde yok. iPhone'la rahatlıkla kafa kafaya çakışabiliyor. Sadece görüntüdeki akıcılıkta donmalar yaşıyor. İşte bu büyük bir sorun aslında. Görüntü giderken böyle bazen takılabiliyor. Bu olmaması gerekiyordu bu telefonda. Yazık olmuş. Hatta şöyle söyleyeyim, Meizu üreticisi büyük ihtimalle ya da mühendisi büyük ihtimalle şöyle demiş: ana kamerada iPhone'dan geri kalır hiçbir yanımız olmaması gerekiyor. Dolayısıyla gündüz video çekimlerine baktığım zaman, ana kamera için konuşuyorum, gündüz video çekimleri, gece video çekimleri ve özellikle fotoğraf çekimleri gece gündüz fark etmez, iPhone'la neredeyse kafa kafayalar diyebiliriz. Bazı durumlar oluyor, şimdi burada göstereceğim size. Bazı durumlarda genel olarak geri planda kalıyor. Detay konusunda gene iPhone'dan daha iyi. Motorola'ya gelirsek, Motorola gece, gündüz, video, fotoğraf çekimlerinde güzel, fakat video çekimlerinde inanılmaz kontrastlı çekiyor. Çok büyük bir hata, inanılmaz kontrast. Bazı yerlerde benim yüzüm kıpkırmızı gözüküyor. Büyük hata. Ama fotoğraf konusunda biraz sonra göreceksiniz, detaylara da bakacağız. Harika iş çıkarmış Motorola. Çok şaşırdım. Yani Motorola'nın mühendisleri nasıl mühendisler? Hani bu kameralarla, bu sensörlerle nasıl bu kadar iyi fotoğraflar çekebildiler? Hayret ediyorum. Video konusu da güzel ama ve lakin dediğim gibi çok kontrastlı çekiyor. Onu da halletseler bu telefon kamerasal olarak harika olacakmış. Neyse, gelelim detaylara. Öncelikle Meizu 18 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in bir iki kıyaslamasını yapalım. Ondan sonra Motorola tarafına geçelim. Öncelikle ilk çektiğim şu fotoğrafa bakmak istiyorum. Ev ortamıydı. Tabii ki ışık yeterli ama dış ortam gibi değil sonuçta. Evet, şimdi sol tarafta ve sağ tarafta fotoğrafları görüyorsunuz. Ben buna ilk baktığım zaman yani dedim birbirine çok yakın ya. Böyle çok anlaşılmıyor. Şöyle 1/1 bakayım. 1/1 baktığımda da gerçekten birbirine inanılmaz yakın olduğunu düşündüm. Sonra sol taraftakinin biraz daha keskin olduğunu düşündüm ve sol taraftaki iPhone dedim. Sağ taraftaki biraz daha soft çekmiş. Kesin bu da Meizu'dur dedim. Ama sağ taraftakinin görüntüsü daha çok hoşuma gitti. Çünkü sol taraftaki keskinlik biraz fazla kaçmış gibi geldi vesaire. Fakat şuralara baktığım zaman dedim bak buralarda da daha keskinlik var. Kesin sol taraftaki iPhone'dur diye düşündüm. Ve şöyle isimlerini açıyorum.
Evet, sol taraftaki iPhone olduğunu böylelikle görmüş oldum. Ama netlik konusuna bakarsanız inanılmaz iyi. İki telefon da harika. Ki zaten iPhone harika olması gerekiyor diye diyoruz ya her zaman. Hani iPhone 10 numaraysa diğerleri kaç numara? Şimdi şu fotoğrafa bakarak iki telefon da 10 numara diyebiliriz. Ama yani keskinlik olarak iPhone biraz daha keskin olduğu için şuradaki yazı detayları biraz daha iyi gözüküyor iPhone'da. O yüzden hani 9.5 diyebiliriz biz burada Meizu 18 Pro'ya. Ama fotoğrafın geneline baktığımız zaman 10. Yani iki telefonda bu 10'sa bu da 10, bu 10'sa bu da 10 diyebiliriz. Aynı yerde çektiğim geniş açı fotoğrafı. Şimdi geniş açı kamerasında da Meizu'nun bayağı iyi iş yaptığını görüyoruz. Sadece şöyle bir durum var. Bakın mesela şimdi burada HDR devreye girmiş vaziyette. Pencereye bakarsanız iPhone'da penceredeki detayların yok olduğunu göreceksiniz. Meizu'da ise penceredeki detaylar da gözükmüş. iPhone'da burası yok olurken yerdeki halıya bakarsanız biraz daha aydınlık çektiğini göreceksiniz iPhone tarafının. Ama fotoğrafın geneline baktığımız zaman ben burada Meizu'yu tercih ederim. Neden? Çünkü o penceredeki detaylar da gözüktüğü için evin gözümle gördüğüm o iç ortamı bana yansıtmış oluyor. Şöyle birebir bakalım. Noise konusunda iPhone daha noise'li çekmiş. Enteresan. Bakın eksif bilgilerine baktığım zaman ISO 800 ve 1/60 kullanmış iPhone. Meizu 18 Pro ise 1/17 ve ISO 413 kullanmış. Ve gerçekten oldukça net bir fotoğraf çekmiş. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet biraz daha koyu çekmiş ama net çekmiş. Enteresan. Hani iPhone burada biraz noise'i kullanmış ve o yüzden görüntü açılmış. Görüntüyü açarken de bu penceredeki detaylar, tülün detayları falan yok olmuş. Meizu burada güzel iş çıkarmış. Çok güzel iş çıkarmış. Ama fotoğrafın şöyle genellemesine baktığımız zaman zevk meselesi. Kimisi iPhone'u beğenebilir, kimisi Meizu'yu beğenebilir. Ben burada Meizu tarafını seçeceğim. Neden? Çünkü penceredeki detayı da çıkarmış. Ortamdaki detaylar da güzel çıkmış. Evet biraz koyuluk var. Ama detaylar konusunda çok daha güzel iş çıkarmış. Yani Meizu geniş açıda da çok iyi iş çıkarmış. Peki iç ortamı boş verelim. Şöyle sağlam bir ters ışık olan yer var. iPhone'un HDR'ını konuşturduğu bir fotoğraf vardı. Onu bulmak istiyorum şimdi. Onu göstereyim ben size. Evet şu fotoğraf. Şu fotoğrafta zaten gökyüzüne baktığımız an iPhone'un gökyüzünü ne kadar güzel gösterdiğini görmüş oluyorsun. Hemen hemen aynı kadraja sahipler. Yani açıları aynı. Fakat Meizu'nun normal yani 1x'teki kadrajı iPhone'a göre biraz daha geniş. Enteresan. Geniş açıda kadrajlar birbirine çok yakın ama normal 1x'te Meizu'nun kadrajı biraz daha geniş. Fakat şu resme baktığımız zaman gökyüzünü Meizu evet çıkarmış ama iPhone'da daha güzel çıkmış. iPhone'un biliyorsunuz böyle bir mavi eğilimi var. Maviyi yakaladığı an basıyor abi maviyi, basıyor abi maviyi. Gökyüzü de o yüzden burada mavilikler falan harika çıkmış. Peki detaya baktığımız zaman detaydaki durumlar nasıldır? İç mekana baktığımız zaman çatı kesinlikle Meizu'da daha iyi aydınlanmış. Karanlık olan yerler daha güzel aydınlanmış. Ve daha güzel bir fotoğraf ortaya çıkmış. Gökyüzünü aldığımız zaman, işinin içine kattığımız zaman gökyüzü sayesinde iPhone daha iyiymiş gibi gözüküyor. Ama mesela şuradaki yazıya bakalım, tabelaya bakalım. Yani Meizu daha detaylı çekmiş. Panodaki yazı konusunda da daha detaylı çekmiş. Peki şöyle şu tarafa kaydıralım. Şuralara bakalım. Meizu daha detaylı çekmiş. Yerler falan daha detaylı. Yani iPhone'u kesinlikle Meizu geçiyor aslında. Fakat şuradaki gökyüzü yüzünden iPhone bir anda genel fotoğrafa bakıldığı zaman gökyüzü yüzünden iPhone daha öne geçmiş gibi gözüküyor. Yani bu tartışılmaz. HDR çünkü burada iPhone'da güzel çalışıyor. Aslında HDR Meizu'da da çalışmış ama maviyi sağlam bastığı için iPhone gökyüzü bir anda ortaya çıkmış. Zaten panodaki maviye bakarsanız biraz daha koyu gözüküyor. Şu an bu resimde mavi basılıyor iPhone tarafında. Peki başka bir fotoğrafa geçelim. Mesela şu fotoğrafta ters ışık olayını daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü sağlam bir gökyüzü var burada. Bayağı plana aldım yani. Evet, Meizu'da gökyüzünü gayet güzel çıkarmış. Karanlık olan yerlerde gayet güzel çıkmış. Peki detayına bakalım. Simit Sarayı, şuradaki Simit Sarayı yazısı, şu tabeladaki yazılar Meizu'da daha detaylı. Şu binadaki detaylar, bakın şuradaki şu detaylar iPhone'da kaybolmuş. Yani kusura bakmayın ama Meizu fark atmış. Farkını konuşturmuş diyecektim. iPhone yapsaydı bunu farkını konuşturmuş diyecektim. Ama Meizu yaptığı için iPhone'a fark atmış diyorum. Bakın şu bina artık kaça çıktım? 1/300'e çıktım. 1/300'e çıktım.
Ve neden bu 1/300'e çıktım? iPhone'da daha böyle görüntüde bir kayıp yaşanmış gibi gözüküyor. Şu son yazısına da baktığımız zaman yani iPhone'un kadrajı biraz daha geniş olduğu için 1x'te yazılarda biraz daha büyük gözüküyor. O yüzden göze daha iyiymiş gibi gözüküyor olabilir. Bilginiz olsun. Ama zaten detaylar konusunda kesinlikle şuralardan belli oluyor yani. Meizu daha detaylı çekmiş. Ve resmin geriline de baktığımız zaman gene gökyüzü Meizu'da gözüküyor. Mavi bir gökyüzü. iPhone'daki gökyüzü daha mavi. Maviyi bastığı için daha mavi. Ama kesinlikle ben burada Meizu'yu tercih ederim. Ve burada da Meizu gökyüzünü gayet güzel çıkarmış. Şimdi ters ışıkta Meizu'nun dağıldığı bir yere geldik. Bakın gökyüzü iki telefonda da aynı. Yani iPhone da aynı şekilde gösterebilmiş. Meizu da aynı şekilde gökyüzünü gösterebilmiş. Ama karanlık olan yerler Meizu'da çok karanlık. Gerçekten çok karanlık. Şu fotoğrafa baktığımız zaman kesinlikle iPhone'u tercih ederim diyorum. Ama şöyle biraz ileriye baktığım zaman hani ilk bakışta tabii iPhone'u tercih ederim diyorum. Şöyle ileri doğru baktığım zaman ya binada çok detay kaybı mı yaşanmış diye düşündüm. Şöyle bir bakayım dedim. Ve gördüğünüz gibi şu binanın kubbesi, binadaki detaylar konusu, şu yan binadaki detaylar konusunda Meizu güzel iş çıkarmış. Tabi daha koyu çektiği için detaylar biraz daha güzel gözüküyor. Onun da avantajını kullanmış Meizu. Her ne kadar bunu konuşturmuş olsa bile gene de iPhone şu koyu olan yerleri bayağı açtığı için ve fotoğrafın genelinde çok büyük bir kayıp yaşamadığı için kesinlikle burada iPhone farkını konuşturmuş. Yani bu konuda biraz daha çalışması gerekiyormuş. Burada da eğer iPhone'u geçebilseymiş zaten olay bitecekmiş. Her fotoğrafta iPhone'u geçmiş diyebilirdim. Peki gene gökyüzü gözüküyor. Tabii gökyüzü gene iPhone'la daha mavimsi gözüküyor. Peki alt taraftaki detaylar konusunda ne gibi farklılıklar var? Şöyle bakalım. Şöyle baktığımız zaman ağaç olsun, arkadaki bina olsun, renkler olsun kesinlikle Meizu'da çok daha güzel çıkmış. Daha iyi yani. Daha iyi bir fotoğraf çekmiş. Bariz bir şekilde şuraya bakar mısınız? Çok daha iyi fotoğraf çekmiş. Olay gene gökyüzünde geldiği zaman iPhone her zaman olduğu gibi maviyi yakalamış orada biraz. Ve biraz daha maviyi serpiştirmiş gökyüzüne. Ve dolayısıyla Meizu'ya göre gökyüzü daha güzel ama fotoğrafın geri kalan her yanı Meizu daha güzel. Aynı yerin geniş açısına baktığımız zaman maviliklerin daha da ön plana çıktığını görüyoruz. Çünkü artık geniş açı var. Daha büyük bir gökyüzü gözüküyor ve masmavi bir gökyüzü gözüküyor. iPhone tarafından, Meizu tarafından ise ne yazık ki öyle gözükemiyor. Peki detay konusuna baktığımız zaman hani geniş açı kamerası iPhone'un çünkü çok iyi. Piyasadaki en iyi geniş açılardan birine sahip. Detay konusunda iki telefonda kafa kafaya diyebiliriz. Ama iPhone sanki biraz daha detaylı çekmiş gibi geldi bana. Evet, bana biraz öyle geldi. Belki göz yanılgısıdır bilemeyeceğim ama iPhone'un geniş açısı daha başarılı geldi ana kameraya göre. Peki şu vitrinden çektiğim saatler ya kesinlikle burada Meizu çok hoşuma gitti. Onu söyleyebilirim. Renklendirme konusunda, detaylandırma konusunda yani böyle çok küçük küçük saat detayları olduğu için bu fotoğrafta Meizu açık ara daha iyi. Yani kesinlikle şu saatin koridoruna bakar mısınız? Ne kadar temiz çekmiş. Yani geri kalan birçok şeye baktığım zaman Meizu açık ara daha önde gözüküyor. Netlik olarak daha güzel gözüküyor. Vesaire vesaire. Yani Meizu burada fark atmış diyorum. Bu fotoğrafa baktığımız zaman gene güzel bir gökyüzü var. iPhone biraz daha mavi. Meizu da burada geri kalır yanı olmamış. Gökyüzünü de güzel göstermiş. O hafiften caminin arkasında kalan bulutlar falan Meizu'da da gayet net bir şekilde gözükebiliyor. Ben burada artık detaya bakmak istiyorum. Detaya baktığım zaman kesinlikle Meizu çok daha detaylı bir, daha güzel, daha net bir fotoğraf çekmiş. Ki biliyorsunuz iPhone bu tip şeylerde keskinlik katar ve daha detaylı çekerdi diğer markalara karşı. Ama ve lakin burada Meizu yani bu keskinlik katmasından yani keskinlik katmış olabilir de olmayabilirdi. Çünkü fotoğraflar çok temiz gözüküyor, net gözüküyor. Yani böyle bir keskinlik katılarak çekilmiş gibi durmuyor. Baya sensör kalitesiyle çekilmiş gibi duruyor. Bana öyle geldi. Şu ağaçların falan detaylarına bakar mısınız? Gerçekten çok iyi. Çok detaylı, çok güzel, çok net bir fotoğraf. Keskin değil, net bir fotoğraf. Peki yavaş yavaş şöyle düşük ışığa doğru gelelim. Bakın şurada gece modunu çalıştırdım. iPhone'da da çalıştırdım. Meizu'da da çalıştırdım. iPhone'da şöyle bir şey var. Normalde otomatik olarak gece modunu açıyor. Ya da siz kendiniz otomatik değil elinizle de gece modunu açabiliyorsunuz ama o gene gece moduyla çekemeyebiliyor. iPhone'da ne yazık ki böyle bir kusur var. Ben gece moduyla çekmesini istiyorum diyorum. O inatla gece modunu çalıştırıyor ama inatla gece moduyla çekilmiş bir fotoğraf gibi çekmiyor.
Şekil A'da olduğu gibi. Mesela ben burada gece moduyla çektim bu fotoğrafı ama mevzu boy boy fark atmış oluyor bu sefer iPhone'a karşı. Ne yazık ki netlik konusunda da yani bakar mısınız? Hiç konuşmaya gerek yok. Zaten fotoğrafın geneline baktığımız zaman da mevzu inanılmaz derecede güzel bir fotoğraf çekmiş. Ama bunun kaybını ben size bir daha hatırlatayım. Bundan dolayı iPhone burada ışık yeterli diyor. Gece modunu çalıştırıyor. 2 saniye bir pozlama yapıyor ama enteresan böyle bir fotoğraf veriyor. Çok yanlış bir şey. Halbuki böyle bir fotoğraf vermeyebilirdi iPhone. Gerçekten gece modu düzgün çalışsaydı. Ama olmadı. Peki gece modunun düzgün çalıştığı bir tabloyu açmak istiyorum. Burada gece modu ikisinde de güzel bir şekilde çalıştı. Ve gene mevzu çok daha güzel bir fotoğraf çekmiş. Hem böyle bakıldığı zaman daha güzel fotoğraf çekmiş. Hem de şöyle 1/1 bakıldığı zaman daha güzel bir fotoğraf çekmiş gözüküyor. Mesela hemen çerçevedeki detaylara bakarsanız iPhone'da buralar kaybolmuş gibi. Direkt olarak camiye bakalım. Camilerdeki şuradaki ağaçlardaki detaylara bakalım. Sanki buralarda iPhone biraz daha koyu olduğu için daha detaylı çekmiş gibi duruyor. Ki öyle gözüküyor. Şimdi bakın öyle gözüküyor. Yiğidi öldür hakkını yeme. Evet daha koyu çekmiş ve daha koyunun avantajını kullanıyor aslında buralarda. Fakat bu taraflara doğru geldiğimiz zaman kesinlikle mevzu fark atmış oluyor. Bakar mısınız ışığın vurduğu yere? iPhone'a bir bakın. Bir de mevzuya bir bakın. Yani arada büyük bir kalite farkı var. Işığın her vurduğu yerlerde iPhone'da patlamalar olurken mevzuda patlama olmamış. Ve ikisi de gece modunda çekildi. Bakın buradaki netliklere falan bakarsanız mevzu daha net çekmiş. Bakar mısınız şuraya? Çerçevenin oturduğu taş gözüküyor burada. Ben bunu çerçeve sandım az önce taşmış bu. Çok çerçeve gibi gözüküyor gerçi şurada. Çok net çekmiş. Çok net. Keza fotoğrafa böyle genelleme olarak bakıldığı zaman da net. Gene aynı yerde bakın bu da güzel bir fotoğraf oldu. Düşük ışık gece modu çalıştırıldı ve gece modunda bu şekilde çıktı bu saatler. Mevzu tarafında gece modu çalıştırılmasa da buna yakın bir fotoğraf çıkıyor. Bunu da unutmayın. Ama iPhone tarafında gece modu çalıştırılmadığı zaman o saat kesinlikle öyle çıkmıyor. Yani böyle bir fark var. Baktığımız zaman yani hangi fotoğraf daha güzel? Ben mevzuyu tercih ediyorum. O saatin ışık yayılımı gayet iyi. Fakat iPhone'da birdenbire ışığın çok olduğu yerlerde nasıl böyle bir keskin bir ayrım var. Böyle gözükmüyor tabii ki oradaki saat. Yani metro kullananlar bu saatlere baksınlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Keza geri kalan fotoğrafa baktığımız zaman da gerçekten düşük ışıkta gayet detaylı bir fotoğraf çekmiş. Daha detaylı, daha aydınlık bir fotoğraf. Her şekilde baktığımız zaman daha aydınlık. Yani fark ettiniz mi? Mevzu birçok yerde hep böyle iPhone'u geçiyor. iPhone'un tek geçtiği bir yer var mevzuyu. Ters ışıkta bir gökyüzü varsa. Gökyüzü varsa iPhone orada genel olarak bakıldığı zaman daha güzel gözüküyor. Onun harici iPhone'un geçtiği bir yer şu ana kadar olmadı. Ve gerçekten tamamıyla karanlık bir ortamda bir düşük ışık fotoğrafı çektiğim, yani gerçekten iki resim birbirine bu kadar yakın olabilir. Ben çok şaşırdım bu iki fotoğrafı görünce. Evet. Bakar mısınız? Ne kadar birbirine yakın. Sanki aynı makineyle çekilmiş gibi. Bu kadar olur. Yani mevzu mühendisliği resmen oturmuş Apple'ın algoritmasını çalışmış, ondan daha iyi bir hale getirmeye çalışmışlar ve kaldı ki bakın detaylara bakarsanız daha güzel bir gece modu ile fotoğraf çekmiş mevzu. Renkler birbirine çok yakın, kafa kafayalar ama şu yerdeki detaylara bakıldığı zaman şu mesela inşaatın güvenlik duvarına bakıldığı zaman çok daha güzel çekmiş mevzu. Ve şöyle gökyüzüne de bakalım. Aynı gökyüzü. İkisi de aynı çekmiş. Enteresan bir şekilde. Mevzuyu tebrik ediyorum. Kesinlikle tebrik ediyorum. Çok iyi iş çıkarmış. Mesela şimdi iPhone'un gece modunu açtığım halde gece moduyla fotoğraf çekmediği bir fotoğraf göstereceğim size. Çok enteresan. Hani bunlar iPhone'u biraz geri plana düşürüyor ama sebebini açıklıyorum size. Sebebi bu. Bak şu fotoğrafa baktığımız zaman gökyüzü, arkadaki o inşaatın binaların daha doğrusu görüntüleri falan mevzuda çok daha net gözüküyor. Şu ilerideki bayrak zaten neredeyse iPhone'da gözükmeyecek kadar koyu kalmış. Sebebi az önce dediğim şey. Ben gece modunu açsam bile fotoğrafı sanki gece moduyla çekmemiş gibi yapıyor. Ya da ışığı yeterli bulup gece modunu tam anlamıyla çalıştırmıyor. Bilginiz olsun. Bu sefer de genel plana baktığımız zaman, genel kadraja baktığımız zaman geri planda kalmış oluyor. iPhone'un gece modunun tam anlamıyla çalıştığı ve mevzunun da zaten çalıştığı bir fotoğraf açmak istiyorum. O da bu fotoğraf. Evet, bu fotoğrafta iPhone gece moduna tamamıyla çalıştırdı ve tamamıyla gece modu mantığıyla bir fotoğraf çekti. Fotoğrafımız burada duruyor. Hangi fotoğraf daha güzel derseniz
Yani bayrak detayı mevzuda daha güzel. Gökyüzü mevzuda daha güzel çıkmış. Renkler ikisi de birbirine yakın renklerde çekmiş. Detaya bakalım. Detay konusunda da yani sanki mevzu biraz daha detaylı çekmiş gibi duruyor. Evet, daha detaylı çekmiş. Yani mevzu burada daha güzel gözüküyor. Mevzunun şu ana kadar baktığımız her fotoğrafta bence iPhone'un hep böyle üstünde kalıyordu. Sadece ters ışık bir gökyüzü yakaladığı zaman iPhone maviliği basıp bir anda mevzunun önüne geçebiliyordu genel kadrajda. O fotoğraflarda bile detaya baktığımız zaman mevzu daha detaylı çekmiş oluyordu ama böyle o maviyi iPhone gibi mavi vermemesi, bu tartışılır tabii. iPhone orada biraz abartıyor olayı ama daha güzel gözüküyor. Yani tartışılır bir şey bu. Yani mevzu da böyle davranabilirdi ama böyle davranmamış. Ne yazık ki o tip fotoğraflarda iPhone hep böyle daha böyle ön plana çıkıyor, kendini gösteriyor falan fistan. Ama bütün fotoğraflara şöyle genel olarak baktığımız zaman kesinlikle mevzunun kamerası iPhone'dan daha fazla iş görür hale gelmiş. Ana kamerası. Geniş açı kamerası iPhone kadar değil ama iPhone'a yakın ama iPhone kadar değil. Öz çekim kamerası kesinlikle iPhone'un kamerası daha güzel, daha net fotoğraf çekiyor. Öz çekime çok bakmıyorum. Ya da bir tane şuradaki düşük ışık, bir tane detaya bakalım. Hani ne kadar fark var iPhone'lar arasında. Yani şöyle baktığımız zaman mevzu biraz soluk çekiyor. Detay kaybı çok fazla. Ki videolarda da bu çok daha fazlaydı. Fotoğrafta gene biraz daha az ama gene de iPhone'un gerisinde kalan bir öz çekim kamerası var. Dolayısıyla bir daha söyleyeyim. Meizu ana kamerada hem video hem fotoğraf, hem gündüz hem gece çok iyi iş çıkarmış. Fotoğraf konusunda bence iPhone'dan daha iyi iş çıkarmış. Ama video konusunda takılmalar olduğu için bir an takılmalar oluyor böyle görüntüde. Ondan dolayı biraz geri plana düşüyor ama video kalitesinde, renk kalitesinde, detay kalitesinde, özellikle HDR açıldığındaki vaziyette iPhone'un önüne geçiyor. O tip yerlerde daha iyi iş çıkartıyor. Ama genel olarak plana baktığımız zaman iPhone'un genellemesine, yani sadece ana kameradaki fotoğraf değil, sadece ana kameradaki ters ışık olarak değil, bütün özelliklere baktığımız zaman ana kamera, geniş açı kamerası, gece modu, gündüz modu, makroya girdiği zamanki video modu, videodaki 4K'daki hiç durmadan geniş açıya geçmesi, düzgün açıya geçmesi, 1x'e geçmesi, yani genel hizmet olarak bakıldığı zaman iPhone halen en önde. Bunu hep söylüyorum. Genel hizmet olarak bakıldığı zaman iPhone'la baş edebilecek cihaz Samsung'dur ya da Huawei'dir. Çinli cihazlar ne yazık ki baş edemezler. Ön kameradaki 4K olmaması bile video kayıtlarında iPhone'la baş edememenin en büyük sebeplerinden biridir. Genellemede baktığımız zaman her zaman için iPhone, Samsung, Huawei tepedeler. Alt detaylara girdiğimiz zaman ev ortamında video çekecekseniz Mi 11 Pro iPhone'dan çok daha kaliteli bir video çekiyor. Daha detaylı, daha gerçek renklerde ve daha kaliteli bir video çekiyor gibi. Böyle tek nokta karşılaştırmalar yaptığımız zaman iPhone'u geçen cihazlar her zaman var. Ama genellemeye baktığımız zaman iPhone'la mukayese edilecek Samsung ve Huawei dışında başka cihaz yok. Evet, burada da fotoğraf konusunda, ana kamera fotoğraf konusunda gece gündüz kesinlikle Meizu'yu tercih ederim. Net. Ama geri kalan özelliklere baktığımız zaman Meizu'yu tercih etmem tabii ki. Sadece Meizu'ya baktık. Bu bile çok uzun sürdü. İkinci bölüm yapalım. Bu birinci bölüm olsun. Birinci bölüm Meizu 18 Pro ve iPhone karşılaştırması olsun. İkinci bölümde de Motorola ve iPhone karşılaştırması olsun. İkinci bölümde de Motorola ve iPhone karşılaştırması olsun. Hatta ikinci bölümde şöyle bir şey olacak. OnePlus 9 Pro'yu da katacağım. Çünkü gündüz fotoğrafları ve gece fotoğrafları OnePlus 9 Pro, Motorola ve iPhone'un aynı. Dolayısıyla üçlü bir karşılaştırma yapacağım. Bölüm 2'de de bu üçlü karşılaştırma gelsin. Çünkü çok uzun bir video olacak. Canınız sıkılabilir. 1-2 yapalım, daha iyi olacak gibi gözüküyor. Evet dostlar, durum buydu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Meizu'nun umarım farkını anlayabilmişsinizdir. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.